Bugünkü videoda Türkiye, Doğu Akdeniz'deki doğal gaz sahaları için büyük bir savunma savaşı senaryosu verecek ve savaşın sonunda bu kaynakları kimin kontrol edeceği belirlenecek. İlk olarak Doğu Akdeniz'in üzerinde kara dumanlar dolaşıyordu. Dünya enerji kriziyle sarsılmış, doğal gaza ihtiyacın çok fazla olduğu bir dönemdi. Herkes Doğu Akdeniz'deki gaz rezervlerini gözüne kestirmişti. Fakat tek bir engel vardı. Türkiye, bu sulara uzunca bir sınırı olan ülkeydi ve dolayısıyla söz hakkı konumundaydı. Bu arada Doğu Akdeniz'in derin sularında tarihin en büyük doğal gaz rezervlerinden biri keşfedildi. Rezervin büyüklüğü öylesine devasaydı ki uzmanlar burayı Yeni Körfez olarak adlandırıyordu. Ancak sorun şuydu: kaynakların büyük kısmı Türkiye'nin kıta sahanlığına ait bölgelerdeydi. Bu durum Akdeniz'i bir anda dev bir satranç tahtasına çevirdi. Türkiye olağanüstü toplantı yapıyordu. Türk Deniz Kuvvetleri Komutanı dedi ki, "Sayın Cumhurbaşkanım, İsrail donanması bizim sahamızda bulunan gaz rezervine ilerliyor. Yunanistan Akdeniz kıyımızın dibindeki Meis çevresine savaş filosu gönderdi. Fransa ise Charles de Gaulle uçak gemisini Girit'in güneyine konuşlandırdı." Salondaki sessizlik ağırdı. Türkiye Cumhurbaşkanı ayağa kalktı. "Bu kaynaklar bizim kıta sahanlığımızdadır. Türkiye geri adım atmayacak. Akdeniz'de bizi kuşatmaya çalışanlara karşı ne gerekiyorsa yapılacaktır," dedi. NATO içinde kriz toplantıları başladı. Çünkü NATO üyelerinden bazıları diğer bir NATO üyesi olan Türkiye'ye karşı geliyordu. Bu durum bir krizi tetikledi. Aynı gece İsrail Başbakanı kameraların karşısına geçti. "Doğu Akdeniz enerji sahaları İsrail'in ekonomik güvenliği için hayati önemdedir. Türk donanmasının bölgede tek taraflı hakimiyet kurmasına izin vermeyeceğiz," açıklaması geldi. Ardından Yunanistan Başbakanı konuştu. "Ege ve Akdeniz'de uluslararası hakkımızı savunacağız. Gerekirse askeri güç kullanacağız," dedi. Fransa Cumhurbaşkanı ise sertti. "Fransız savaş gemileri Akdeniz'deki enerji koridorlarını koruyacaktır," dedi. Bunun üzerine Türkiye alarm seviyesi en üst düzeye çıkardı. Türkiye'nin Akdeniz'deki tüm deniz üslerinde hareketlilik başladı. Mersin limanından ayrılan Türk savaş filosu dev bir çelik duvar gibi güneye ilerliyordu. Denizaltılar sessizce ilerliyor, suyun altında görünmez avcılar gibi hareket ediyordu. Havada ise F-16 ve Kaan savaş uçakları devriye uçuşlarına başlamıştı. İlk kriz İsrail gemilerinin bölgeye yaklaşmasıyla başladı ve hemen Türk donanması uyarı geçti. "Bulunduğunuz saha Türkiye Cumhuriyeti deniz yetki alanıdır. Rotanızı değiştirin." İsrail savaş gemisinden karşı cevap geldi. "Bu bölge uluslararası enerji güvenlik alanıdır. Çekilin," dedikten dakikalar sonra iki tarafın radar sistemleri birbirine kilitledi. Akdeniz'deki gerilim patlama noktasına ulaştı. Tam o sırada Fransız Rafale savaş uçakları Girit üzerinden bölgeye giriş yaptı. Türkiye buna karşılık kendi kıyılarından savaş uçaklarını Fransız uçaklarının karşısına sürdü ve aralarında bir it dalaşı başladı. Bir Fransız pilot telsizden bağırdı: "Türk uçakları, rotanızı değiştirin." Türk pilotunun cevabı ise kısa oldu: "Burası Türk savunma hattı. Geri dönün." Derken Ege'de başka bir cephe açıldı. Yunanistan, Meis adası çevresine 500 adet asker sevkiyatı yapmaya başladı. Yalnızca 2 kilometrelik Türkiye ile mesafesi olan bu adaya çok sayıda Yunan askeri savaşa karşı hazır hale getirildi. Bu durum Türkiye'yi artık kesin olarak savaşa davet etmekti. Türkiye, SAT komandolarını gece operasyonuyla adaya gönderdi. Adaya Türk bayrağı çekildi. Yunan askerlerinin bulunduğu askeri üs gizli operasyonla etkisiz hale getirildi. Meis adasını ele geçirmeyi başaran Türkiye, Ankara'da yapılan yeni konuşmada Cumhurbaşkanı sert bir şekilde ilan etti: "Akdeniz'de bizi kuşatmaya çalışanlara boyun eğmeyeceğiz. Bu mücadele yalnızca doğalgaz değil, bağımsızlık mücadelesidir," dedi. Türkiye, Mavi Vatan savunma planını devreye soktu. Buna göre Antalya'dan Hatay'a kadar Türk donanması 3 ayrı savunma hattı kurmuştu. Birinci hat Meis adası çevresine, ikinci hat Kıbrıs'ın kuzeyine, üçüncü ve en kritik hat ise dev doğalgaz rezervlerinin bulunduğu saha etrafındaydı. Bu arada Ankara'daki savaş merkezinde bir anda uyarılar gelmeye başladı. Fransız filosu hızlandı. Yunan savaş uçakları Girit üzerinden yaklaşıyor. İsrail gaz sahamıza ilerliyor. Türk Deniz Kuvvetleri Komutanı sert bir şekilde konuştu. "Başlıyorlar," dedi. Tam o sırada Akdeniz'in güneyinde Fransız savaş gemisi Charles de Gaulle'dan onlarca Rafale savaş uçağı havalandı. Arkalarından İsrail F-35'leri gaz sahasını korumak için havalanmaya başladı. Hedefleri yeni bulunan doğal gaz rezervlerini koruyan Türk donanmasını parçalamaktı. Türkiye teyakkuza geçti ve ilk etapta İsrail F-35'lerinin yok edilmesi talimatını veren Türkiye, Kaan savaş uçağını
Uçağından bırakılan füzeyle bir İsrail F-35'ini vurmayı başardı. Bu olay savaşın seyrini değiştirdi. İsrail donanması ise sert karşılık verdi. Fırlatılan İsrail seyir füzeleri doğalgaz sahasını koruyan bir Türk savaş gemisine çarptı ve gemi vuruldu. Ancak Türkiye'nin çelik kubbe hava savunma sistemleri Mersin semalarında çoğu füzeyi havada imha etti. Türkiye hemen misilleme emri verdi. Akdeniz'in derinliklerinde sessizce ilerleyen Türk denizaltıları harekete geçti. Fransız ve İsrail'in ortak devriye atmasını fırsat bilen Türkiye, denizaltılarıyla suyun altından torpido ateşledi ve birkaç dakika sonra Fransız ve İsrail destroyerinin yanında dev bir patlama olmuştu. Fransız ve İsrail amiralleri öfkeyle bağırdı. Tüm filolar saldırıya geçti. Bunun üzerine Akdeniz tam anlamıyla cehenneme döndü. Savaş uçakları birbirini kovalıyorken yüzlerce füze denizin üzerinde iz bırakarak büyük bir deniz savaşı oldu. Deniz yüzeyi yanan doğal gaz ve enkazlarla kaplandı. Keşfedilen gaz rezervi savaş dolayısıyla ateş aldı ve bu hiç sönmeyecek bir ateşti. Ancak Türkiye'nin asıl hamlesi henüz başlamamıştı. Türkiye gizli planını devreye soktu. Kıbrıs Enerji Kalkanı Operasyonu. Gece yarısı onlarca Türk SİHA'sı havalandı. Aynı anda birkaç donanmasıyla Güney Kıbrıs Rum yönetimine ait bazı enerji platformlarına doğru ilerlemeye başladı. İsrail ve Yunanistan bölgeyi korumak için yoğun ateş açtı. Ancak Türk elektronik harp sistemleri buradaki düşman radarlarını kör etmeye başlamıştı. Bir Yunan subayı panikle bağırıyordu. Radarlar çalışmıyor. Türk SİHA'ları üzerimizde. Türkiye nokta atışı füzeler ateşleyerek bölgede dolaşan Yunan ve İsrail gemilerini vurmayı başardı. Türk savaş gemileri Güney Kıbrıs yönetimine ait enerji platformlarına çıkartma yaptı ve Türk bayrağını kaldırdı. Sabah olduğunda dünya şok içindeydi. Türkiye, Doğu Akdeniz'deki en büyük doğalgaz sahalarından birinin kontrolünü ele geçirmişti. Türkiye bir açıklama yaptı ve Akdeniz'de oldu bittiye izin vermedik. Bu kaynaklar Türkiye'nin hakkıdır, dendi. Ancak savaş henüz bitmemişti. Fransa Akdeniz'e ikinci uçak gemisini göndermeye hazırlanıyordu. İsrail büyük hava saldırısı planlıyordu. Yunanistan ise Ege'de yeni cephe açıyordu ve birkaç saat sonra Türkiye, tarihinin en büyük deniz çıkartma operasyonunu başlatacaktı. Türkiye'nin enerji platformlarını ele geçirmesi dengeleri tamamen değiştirmişti. Çünkü artık doğalgazın büyük bölümü Türk donanmasının koruması altındaydı. Bu durum İsrail, Fransa ve Yunanistan için kabul edilemezdi. Fransa Cumhurbaşkanı öfkeyle masaya vurdu. Türkiye Akdeniz'de tek güç olmaya çalışıyor. Eğer şimdi durduramazsak Avrupa enerji güvenliğini kaybeder. İsrail Savunma Bakanı ise daha sert konuştu. Enerji sahaları geri alınacak. Gerekirse tam ölçekli saldırı yapılacak. Aynı saatlerde Atina'da da alarm verildi. Yunanistan Girit ve Rodos'taki hava üslerine ek savaş uçakları gönderdi. Ege'deki birçok adayı ise silahlandırdı. Fakat Ankara'da boş durmuyordu. Türkiye tarihinin en büyük deniz harekatı için hazırlık yapıyordu. Akdeniz Kalkanı Operasyonu. Operasyonun amacı açıktı. Doğu Akdeniz'deki enerji sahalarının etrafında kalıcı savunma hattı kurmak ve düşman filolarını bölgeden tamamen uzaklaştırmak. Bu arada Fransa'nın savaş uçakları bir anda Akdeniz doğalgaz rezervine geldi ve Türk uçaklarına aniden füze attı ve 2 F-16 Türk uçağı düşürüldü. Böylece uçağı vurmak için Bora füzelerini kıyısından ateşledi ve bir Fransız Rafale uçağı vurularak denize düştü. Bu arada Yunanistan, Fransa ve İsrail birleşik saldırı kararı aldı. Yüzlerce seyir füzesi aynı anda gaz rezervi çevresindeki donanmalara doğru ateşlendi. Türkiye gemilerinin bir kısmını kaybetti. Türkiye büyük bir hava savunma hattını oluşturmuştu. Çelik kubbe, siper gibi bütün hava savunmalarını kıyılarına konuşlandırmıştı. Atılan füzelerin %80'ini yok etmeyi başardı. Fakat rezerv bölgesinin en doğudaki küçük bir yerini Yunanlar ele geçirdi. Hemen yanındaki yeri Fransızlar ve en batısındaki küçük bir yeri de İsrail hakimiyetine aldı. Fakat yine de rezerv alanının büyük bir bölümü Türkiye'nin hakimiyetinde durmaya devam ediyordu. Savaş daha fazla devam edemezdi. Çünkü İsrail, Fransa ve Yunanların kaynakları ve de Türkiye'nin kaynakları azalma noktasına geldi. Fakat yine de ele geçirdikleri bu küçük enerji platformlarını elde tutmayı başardılar. Türkiye daha büyük bir alanı kontrol ediyordu. Bu sayede herkese doğal gaz satıp zenginleşmeye başladı ve böylece senaryo sona erdi.